Herkese merhabalar. Bugün Star Wars 4'ün çekildiği Tikhal'e gideceğiz. Maya'nın en büyük şehri Guatemala'da. Böyle bir pazarın içerisinden otobüs kalkıyormuş. Gidip soracağız kaçta. Remate. Remate. Esa va para el camino Tikal. Después Tikal. Ajá, después Tikal. I see. Okay. Para Tikal, ¿a qué horas hay? El Tikal ahorita va a venir entre 2 minutos. 2 minutos viene. 2 minutos viene acá. Aa, dedi. 2 dakika sonra dedi, bekleyin dedi, bekliyoruz bakalım. Tikal, ¿cuánto cuesta? 50 quetzales por persona. 50 per 50 persona. por persona. Biniyoruz. Böyle abi bindik. Kişi başı 50 ketçal yani 6 dolar. Gracias. Tikhal'e kadar gidiyoruz. Bu arada kimse maske kullanmıyor. Bak ablamızda yok. Başka dışarıdakilerde yok. Genelde yok. Tikhal. Si. Biraz. Burası bilet alınan yer. Yabancılara 150 sanırsam, yani 20 dolar. Yerlere 3 dolar. Kişi başı 150. Toplamda 40 dolar. 300 quetzal. Gracias. Está bien. Hasta luego. Böyle aldık, bileti giriyoruz. Dediğim gibi yerlilere 3 dolar, yabancılara 20 dolar. Geçmiş olsun. Gracias. Minibüs bekledi bizi, geri bindik. Ancak buradakiler bir şey almadı. Direkt devam ediyorlar. Tikhal'e giriyoruz şu an. Burası giriş yeri. Silahlı abiler falan bekliyor burada böyle. Gracias. Dos, por favor. Último bus. 4:30. 4:30. Gracias. Aquí. Acá. Ajá, aquí estamos 10 minutos antes. Böyle geldik. Bu arada bilet alırken 20 dolar demiştim. Pasaport muhakkak gerekiyor, yani yanınıza taşımanız gerekiyor. O saçmalık ama taşımanız gerekiyor. Yoksa alamıyorsunuz bilet. Burası da girişi. Hola. You wanna take? Un momento, amigo. You need to wait with the different bracelet. Ah, okay. The bracelet is different color. Ah, I see. So they don't have yet? Not yet. I see. If you want to have your passport, we can do that too. Also, we have the map if you want to buy Have one, the map for the site. They sell it, right? For $3, yeah. I see. Okay, thanks so much. Böyle giriyoruz. İçerisi bayağı büyük. Drone yasak yazmışlar. Şöyle gidelim direkt. Ay, really there. Open mount. Just get sun, yeah. On the middle. Middle, open mount. So open. Abi içerisi hayvanat bahçesi. Bildiğin hayvanat bahçesi. Timsah var, dikkat diyor içeride. Gerçekten de var yani, ağzı açık. Uzakta gözükmüyor ama. Yol boyunca gelirken yılan çıkabilir. Jaguar varmış bu bölgede. Jaguar çıkabilir. Yola geyik atlayabilir. Değişik böyle büyük hayvan türleri falan. Dikkatli olun dediler. Gerçekten var yani. Burada ormanın içi burası. Hola, buen día. Bienvenidos. Por si quieres comprar mapas con información en English es bueno para No necesito. ¿No mapas? Tengo mapa. Tengo mapa ¿Tienes en mapa? teléfono. Sí. Pero el mapa aquí tiene la información básica en inglés, español, There's francés. basic information. Tienes Abi, todo. heavy, no? Tengo. Tengo, gracias. Ormanın içindeki ağaca bakar mısın? Milyon yıllık ya. Yemin ediyorum, nasıl bir ağaç. Bu arada ses yapıyorum ama ormanda maymunlar falan, her şey varmış. Burası harita. Yani Tikhal bölgesi bayağı büyük ve dünyanın ilk böyle kültürle doğanın iç içe girdiği ve UNESCO'nun koruduğu bölgesi burası, Tikhal. Ve Guatemala'da gelinmesi gereken en iyi, güzel yerlerden birisi. En büyük Maya ruins. En büyük. Aynen. Daha %25'i keşfedilmiş bu bölgenin. %25'inin içerisinde 3000 tane Maya evi varmış, yani binası, tapınağı. Burası bir şehirmiş zamanında, en büyük şehirlerden biri. Ve 100.000 kişi burada yaşıyormuş. 100.000 Mayalı. Boyu kadar su. 3.3 litre. Sular pahalı, marketten aldık. Şöyle 3.3 litre su. Dışarıda uzakta kaç para? 5 lira falan. Aynen.
değil bence. Oh, Quetzal and lira is almost same actually. Yeah. Doğru, Quetzal lira neredeyse aynı ya. Bir şey söylediğim zaman neredeyse TL fiyatı. Ya biz girişte mesela 150 20 dolar. Ha, burada uzun bir orman yürüyüşü var. Zaten yol da Flores'ten kale minibüsle 2 saat falan sürüyor. İçeride de böyle bir 4-5 saat geçirmen gerekiyor. Tapınaklar uzak, yani 100.000 kişinin yaşadığı bir yerden bahsediyorum. Böyle içeride uzun yürüyüş yolları var. Ama yol yani yapmışlar, güzel. Daha keşfedilmemiş yerler var demiştim. İri olan tapınaklar, bak şurada direkt tapınak var. Şurada işte yıkılmış şeyler var. Keşfedilmemiş dediklerim şöyle tümseyin dibinde yatıyor veya ormanın içinde kalıyor. Ya bu bölgenin geneli keşfedilmiş ancak bayağı gidiyor burası. Yani burası böyle Meksika'ya kadar gidiyor. Aralar full Maya kültürü. İlk büyük piramitimize geldik. Burası Grand Plaza diye geçiyor. Yani meydan. Bunun önünde bir meydan var. Gidiyoruz. İşte gördüğünüz gibi gerçek bir Mayalı şehri. Wow. Wow, so nice. Harbi şehir ya. Benim de gördüğüm en büyük Maya tapınaklarının bulunduğu yer. Yani hayal et, şu yollar binlerce yıl önce yapıldı. Ve burası bir şehirdi. İnsanların marketi, yaşam alanı, her şeyi buradaydı. Çok iyi. Burası da çim full, futbol sahası gibi. Yıkılmış zaten tırmanma yolu. O bayağı dik. No climbing yazmışlar. Piramitlerden birine tırmanılıyor yüksek olan, buna tırmanılmıyor. Bir ikisine tırmanılıyormuş. Belki şu an için her biri öyledir, tırmanılmıyordur. Önünde 2 tane böyle şey yapmışlar. Yukarıya da böyle piramit. Efsane değil mi? Orada var karşılıklı. Doğru. Abi dünyanın 7. harikasına Chichén Itzá demişler ama hikaye ya. Burası efsane bir yer. Ve burası bir kısmı, yani 100.000 kişinin yaşadığı bir yerden bahsediyorum. Daha gideceğiz. Bir sürü piramit var. Piramiti böyle şeyle işaretlemişler. Mesela isim tam şeylerini bilmiyorum. Piramit 2, piramit 3, piramit 30'a kadar gidiyor. 35'e kadar gidiyor. Sonra Q'ya Mu'ya geçiyor böyle. Q, Z, bilmem ne, plaza isimleri. This pyramid you can climb. Pyramid 2. Aa bak buna çıkılıyormuş. Ona gidip çıkalım. Bak şu mezar gibi bir şeyler yapmışlar buraya sürekli. İlk defa gördüm ben de. İlginç bir ortam var burada. Bir ateş yakma yeri sanırsam ortada, etrafında dönüyorlarmış. Aynen, burası önceden ateş yakıp etrafında döndükleri yer. Bak böyle tabletler var. Üzerinde insan çizimleri gibi. Daha önce de görmüştük bu tarz bir şey. Ancak aşınmış ve yıkılmış tablet. Ya bunların aslında hepsi tablet. Birçoğunu zaten çalmışlar falan. Kalanlar bunlar. Hani üstünde yazı yazılmış bunların. You are very dangerous. Agi, why you didn't tell? Ulan Allah belası ya, ödüm patladı. Arı kovanın dibindeymiş. 1500 tane arı var orada ya. Bir hareket yapsam paramparça ederler beni. Why you didn't tell me? Bu arada zarar vermeyelim diye merdivenden çıkılmıyor, ancak insanlara böyle yol yapmışlar, oradan çıkılıyor. Biri öldü yukarıda. What is it? What? I scared from Face. bee house. Oh really? Yeah. Very Wow, nice. very nice. Baksana adamlar yerin içine surat yapmış böyle ya. Huge. Wow. Kurak da var. Kulakları da var. Çok iyi değil mi? Efsane bence. Korkuyorum arı kovanlarından. Hem I scare from bee house. Çok iyi, baksana içeriler falan dolu. Aynı şekilde burada da var bir şey. Buraya da mı surat? Aynen, buraya da surat tarzı bir şey yapmış. Ve merdivenin yanına suratlar. Şuraya da aynı şekil. Çıktım ama çıkılıyor değil mi burada? Çıkılıyor herhalde. Yani I'm gonna get inside, I feel very scared. Giriyorum. Sıkıntı şu, burada jaguar, hayvan var, her şey var. İçeri girip saklandıysa tıs yani. Yani go one more say. Get inside. İlkine ben girdim, ikinciye. Can you feel it? There is something. They may give him fire inside, I think. What is inside? There's also there is something. There is something. I think it's touristic today. Tourist, stop it, tourist. Turistler kazımış elleriyle bir şey. Burada da var öyle saçma salak şeyler ya. Türkiye'de de gidiyorum böyle şeyin, tarihi yerin kenarına yazıyorlar Elif, kalp, Mehmet. Aynı olay buralarda da var. İspanyol, Latin kültürü mü diyeyim, ne diyeyim. Cehalet ya, başka bir şey değil. Wow, This also face. Yeah, wow, looks Burada so da nice. surat var. Araya yapmışlar, baksana ortama I ya. think so big art. There is also people up there. Yeah. Taşlar yapmışlar. Hakikaten güzel bir sanat yani bu. Çok güzel sanat. Merdivenle çıkılıyor. Taşlı yol, bir merdiven daha. Piramidin tepeye kadar. Bu piramitler çökmüş zaten. Baksana, yarısı parçalanmış, yıkılmış. Burada bir piramit. Orada bir piramit. Oraya çıkılıyor. Gördüğün gibi burası çok büyük şehir, geçmişte de çok büyük şehir ama suddenly bütün insanlar öldü. Abi Heyo'nun anlatmak istediği şu. Tam size tarihi anlatayım. Mayalılar her neyse. Burada milattan önce 900'lü yıllarda bu şehri kurmaya başlamışlar. Tikal ve yani 3000 yıl önceden bahsediyorum. 3000 yıl önce böyle başlanmış.
Şu dipteki taşlar olabilir. Sonra zamanla Mayalar tarafından restore de edilmiş. Yani ne olmuş? Aşınıyor, bir şeyler oluyor. Farklı bir sonraki jenerasyon gelip toparlıyor. Yani burada o yıllardan milattan sonra 1000'li yıllara kadar yaşamışlar. 900'de hatta. Milattan sonra 900'lü yıllara kadar yaşamışlar. Burada milattan sonra 900'de yani 900 yılında bir anda buradan yok olup gitmişler. Ve burası 600 yıl boyunca terk edilmiş bir şekilde ormanın içinde gizli kalmış. Ta ki İspanyollar gelip buraları keşfedene kadar. Sebebi bilinmiyor. Neden 900'lü yıllarda 100.000 kişi nüfuslu bir şehir yok olup gider? Sebebi bilinmiyor. Amerikalı bir araştırmacı gelmiş bu sebebi araştırmak için buraya. Sonuç olarak en yüksek olasılık demiş ki o dönem boya kullanmışlar ve bitkilerden. Bu tabletleri falan boyamak için kırmızı boya. İçerisindeki Hg değeri mi ne öyle bir şey çok yüksekmiş. Onu da boyadıktan sonra içtikleri suya falan karıştırmışlar. Yani gölete. Ondan sonra zamanla zehirlenip ölmüşler diye bir teori. Ama 100.000 kişi sudan nasıl ölür? Hani bir kişi ölür, iki kişi ölür, sonra hepsi nasıl ölür onu bilmiyorum. Böyle bir efsane var burada. Bak abi, doğal hindi mi diyeyim ne diyeyim? Hindi değil mi bu? Tavus kuşu falan değil, hindi. Dur şunun çıkacak. Renkleri falan tam maya renkleri ya. Bundan görüp böyle falan mı şey yaptı? Ne yaptı? Ya hindi galiba bu ya, hindi. Tavus kuşu değil. Yani açılır bir şeyler açsa öyle kıllar tüyler çıkar ama tavus kuşu kadar değil. Yani hindi bu. Buranın hindisi. Belki de çıkılabilen tek piramit budur. Böyle tahtadan yapmışlar sağ olsunlar. Piramite zarar vermeyelim diye. Çıkılıyor. Taşlar da böyle. Yani biraz böyle dışarı çıkık böyle taşlar. O sanırsam rahat tırmanmak için tepe. Merdivenden değil belki arka taraftan falan. Belki de surat, burun, boğaz falandır. Merdiveni de çok dandik yapmışlar ya. Kırılsa aşağı düşeceğim. Korkuyorum şu an. Kenardan iki şey tutturmuşlar. Orta tahta boş duruyor. Dikkatli çıkın yazmışlar zaten. Tahta bir de yağmur falan. Çıkılıyor baya. Çok sıcak. Yükseklik böyle. Çıktık. Bura çok yüksek değil yani etraf gözükmüyor. Bir piramit var. O 75 metre miydi neydi? Ona çıkabilirsek daha rahat gösterir. Manzara böyle burada. Buralara girilmiyor tabii, kilitlemişler. Kilidi vurmuşlar kapıya. Doğru bak, gözmöz. But looks like opposite. İlginç değil mi ya? Şunların hepsi aslında bir sanat. Bak bu taşlar rastgele böyle koyulmamış. Kulak, göz falan karman çorba. Çok iyi ya. Hani eskiden oyunlarda falan oynardım, böyle Maya bölümleri falan gelirdi. Böyle taşlarda falan hoplar zıplardım oyunda. Demek ki böyle bugünlere kısmetmiş. Sonunda geldik Mayalıların bölgesine. Wow. Hatta bu Tikal hakkında oyunlar da var. Indiana Jones oyunu falan var. Bayağı eskiden yapılmış. Bayağı çekilen film var. Star Wars dedim. Star Wars 1977'de düşün. 50 sene önce neredeyse adamlar gelmiş burada yıldız savaşlarını çekmiş Star Wars. Onun serileri şeydi 4, 5, 6 sonra 1, 2, 3 diye dönüyordu. Yani ilk çekilen yani ilk yayınlanan film Star Wars. Şuralardan bir manzara. Yani belki buradan değil dışarıdan böyle bakıp hafif böyle piramitlerin kafasını gördüğünüz 10 saniyelik bir kesit Guatemala'nın Tikal bölgesinden alınmış Star Wars'un. Buranın böyle güzel korunmasının sebebi 600 yıl kadar ormanın içinde saklı ve kimsesiz kalması dedi. Çok doğru. Şurayı görüyor musunuz? Abim yukarıdan kazdıklarını atıyor aşağıya. Büyük ihtimal o 600 yıl içerisinde tozlanan, dışı kaplanan piramidi açığa çıkarmaya çalışıyorlar. Çalışmalar hala sürüyor. Yani şurada da var. Dediğim gibi bölgenin hani çok büyük bir bölge. Ortaya çıkarmaya çalışıyorlar. Bu da Akropolis Norte diye geçiyormuş. North Akropolis. 1500 yıl önce falan yapılmış diyor. Tikal zamanından. Bak adam taşları atıyor orada. Normalde bölgeler belli. Mesela şuraya büyük plaza diyorlar. İşte yol falan var böyle arkasına çıkan. Tepeleri işte 60'lar açığa çıkan tarafı sergiliyorlar. Böyle taşlar falan var bak şuralarda. Bir de böyle orman içinde arada kalan yani yol yapılmamış yerler var. Bak şöyle göstereyim. Bunlar işte açığa çıkıyor. Yavaş yavaş. Adam bildiğin piramidin üstünü kapatmış. Kazı çalışması yapıyor orada. Şöyle girelim bakalım. Şu arı petekleri beni öldürüyor ya, korkuyorum. 3 tane yan yana. Baksana şuraya. Çalışıyorlar bildiğin. Bak nasıl. İşte bunu toparlamak zor tabii, darma duman. İlginç. İşte içinden gömü de çıkıyordur bunların, var ya, alıyorlardır onları. They can find gold. Very important things. Let's go to discover. Gold. Diamond. Şuraya bir gireyim ya. Var mı kimse orada? Yok ki. Şuraya bir gireyim bakayım. Yürümüş ama insanlar. Hani buraları kazıyorlar, ediyorlar. Bak yazmışlar şu Pazo 90, Pazo 95 parçalarına göre işte. Yukarıda ağaç bile var. Hani bildiğin ormanın içinde kalmış ya burası. Tepesinden ağaç çıkmış. Zamanla böyle kazmışlar, ufak demişler. Ha burada da bir şey var falan. Çok eski yani. 3000-4000 yıl önceden bahsediyorum ya.
Nasıl dayansın yani? Bir yağmur yiyor, bir günde ülkenin hayatı kayıyor. 4000 yıldır yağan yağmurun haddi hesabı yok burada yani. Orman içi bir de. İşte bu yüzden diyorlar %30'undan azı %25 falan keşfedildi diye. Gerisi böyle abi, baksana ağaç atmış adam içine. Zor iş. Maybe when we walk, we also press some pyramid. Doğru, belki şuralara falan bastık, oralarda da piramit var. Bir de işin şey yanı, hani buralar hani şanslılar keşfetmişler, buluyorlar, ayarlıyorlar. Ancak bir de keşfedilmeyen dünyanın bölgeleri var. Hani 3000-4000 yıl eski diyoruz da dünyanın oluşumuna oranlarsan veya işte canlılığın başlangıcı bilmem ne. Yani şöyle 1 milyon yıl öncesinden hesaplamaya kalksan neler bu toprakların altına girmiştir yani. Hele o yani piramitlerin, Mısır'daki piramitlerin, o çöllerin içindeki piramitlerin sıkıntısı daha büyük. Bir kum fırtınası, bir şey, direkt her şey dümdüz oluyor abi, altta kalıyor gidiyor. Ne tarih var yani dünya üzerinde ki bu 4000 yıllık hiçbir şey. Abi görüyorsunuz tepeleri, aslında burası çok düzlük bir arazi, orman içinde kalan. Böyle tepelerin altında kesinlikle bir şey var yani, adamlar açmamış diyor. Şuradaki yüzü görebiliyor musunuz? 3000 yıl önce yapılmış bir yüz. Abi o demin gösterdiklerim piramit işte neydi, 5 miydi 4 müydü ne? Buna da piramit 3 diyorlar. Ya baksa burası orman ya, nasıl bunu keşfedeceksin ya? Abi oradaki gibi meydana da şey yapmışlar, hani orayı güzelleştirmişler, bir düzenlemişler, güzel olmuş. Bak burada da yine var böyle tabletin bulunduğu, yazıların olduğu. Ve tepesinde de böyle piramit gözüküyor, ancak dibi hani belli, içinde taşlar var, ancak o da ormana dönmüş. Baksa uzayan ağaçlara bak ya oradan. Yani şu ağaçlar piramitin üstünde abi. Orada milyon yıllık ağaç var ya. Böyle bir şey olabilir mi? Abi şurası ya. Direkt şuradan anlayın yani. Şuradaki piramit, dibinden çıkan ağaç şu. Yani bu 3000 yıllık olay ya şurası. Bak tepesinde var. Tepesinde bildiğim piramit. Ama işte dibinden ağaç çıkmış böyle ya. Yani inanılmaz bir tarihin içindeyiz dostlar. Bilmiyorum. Şu manzara anlatıyor direkt ya. Yani şu ağacın büyüklüğü, piramitin dibinden çıkması her şeyi anlatıyor. Burayı da işte uçakla geçerken mi keşfetmişler, ne yapmışlar? Bir şekilde bulmuşlar yani. Ya bu bölgenin bir özelliği daha var. Bu bölge zamanında bildiğin ağaçlık değilmiş. Yani buraya dikkat ediyorlarmış Mayalılar. Şehir olduğu için nasıl şu an İstanbul gün geçtikçe ağaçsızlaşıyor, böyle hepsini kesiyorlar falan, böyle yol oluyor her yer. Bütün şehirlerde aynı durum geçerli. Burası için de öyleymiş. Yani bu ağaçlar o zamanlar yokmuş. Yani hesap edin, belki de gelecekte bir şehir terk edilince, atıyorum koronadan herkes bir anda yok oldu gitti dünya üzerinde. Fransa, Paris, insanlar öldü, kayboldu diyelim. Eyfel Kulesi'nin etrafı Eyfel Kulesi ile birlikte ormanlık arazi oldu gitti diyelim. Şuradaki olay aynısı şu an. Bak şurada çok güzel bir şey var yani. Adamlar yapmış. İçeri giriliyor mu? Yılan yoksa girildi. Baksana abi esere. Üstünü falan kapatmamışlar. Detaylar efsane ya. Tablet yani bunlar. Ve bak şeyi hissedebiliyor musun? Altta bir şey var yani. Bu garanti. Niye? Çünkü burası dolmuş. Yani alttan böyle bir toprak dolması var. Yani burayı kazsan belki de bir şeyler çıkacak ama ellemiyorlar işte. Ya buraları genelde gördünüz, biraz kazıp surat yapmışlar içine bilmem ne. İşte taş, toprak, kum doluyor, çamur böyle yağmurdan. Sonra burası taşlaşıyor, böyle düz yol oluyor. Zaten bir böyle yumuşaklık da var dipte. Yani bildiğim buranın altında bir şeyler var. İşte gömülmüş gitmiş orman içerisine burası. Baksana şu taş bile bir farklı yani. Bu bölgenin en büyük piramidi şu. Zamanında 78 metre falanmış tepesi. Biraz yıkılmış, fark ediyorsunuz. Üzerinde böyle bir ufak çalı gibi bir şey bile var. Zamanla 65 metreye düşmüş. Şu an 65 metre diyorlar. Bu şehrin en büyük piramidi. Şu yazılar falan bırakmışlar. Hani okuyunca bile aklın almıyor ya. Hani demiş ki pre-Kolombiyen. Yani Kolombiya nere, bura nere? Hani bunlar aynı insanlara mı bağlanıyor? Onun bilgisini araştırmadan çıkaramıyorsun. El Peru Vaka falan demiş. Peru demiş. Oradaki İnkalarla falan bir bağlantılı bir şey. Victory falan demiş. Yani bir savaş var da kazandılar mı bilmem ne. Maya diyorsun, yukarıda Aztek diyorsun. Ya bu nasıl bir şey biliyor musun? Yani böyle Çin'i düşünün. Herkes Çinli gibi, ancak içerisinde böyle farklı kültürler var. Mesela Koreliler de, Japonlar da Çinliye benziyor. Ancak farklı ülkeler. Yani öyle bir durum var buralarda da. Ha, bu tapınak 4 için mi ne, bir tanesi için bana şey dediler. Dinlenerek çık, bir nefeste çıkarsan patlarsın yukarıda falan dediler. Bu mu değil mi bilmiyorum ama bayağı uzun duruyor. Gidelim. Böyle en yüksek tepeye çıkmış olduk falan. This is a Star Wars view. Yeah, Star Wars, exactamente. Yeah, tam olarak burası abi. Starbucks diyorum ya. Star Wars. Star Wars. Star Wars'un tam olarak
Çekildiği sahne bu. Bunlar ne yapıyor ya? Monkey. They are 70 years old bargain. Vay be, hakikaten vay. Çok güzel. Yani sahne tam buradan abi. Yani gördüm sahneyi tam şuradan. Şöyle bir şey yapıyor adam. Buradan böyle bir şey aracı geliyor. O Star Wars'un Yıldız Savaşları'ndan bir uzay aracı gelir ya, böyle geliyor buraya. Vaa, bulduk, orayı bulamayacağım diye şey yapmıştım. Hakikaten burası. Hatta belki daha yukarıdan falan mı yapmıştı acaba? Tam buraydı ya. Tam olarak bura abi. Mutlu oldum şu an ya. Bu arada acayip Star Wars hastasıyımdır. Yani böyle 4 sefer falan bitirmişimdir bütün bölümleri. Hatta böyle uzun halleri falan var. Onları da izledim bayağı. Expansion mı ne, öyle diyorlar. İşte burası. Luke, ben senin babanım. Darth Vader Luke'un babası çıkıyordu orada. Ne diye. Sonra elini kaybediyordu, atlıyordu ya, işte o filmlerden. Star Wars ya. Did you watch? Of course. Darth Vader, Luke, do you know Luke? I don't remember. Luke is son of Darth Vader, but Luke is good guy, but Darth Vader bad guy. In the end, Darth Vader just say, "You are my son," and Luke just say, "No, it's impossible." After then, Darth Vader cut his hand or something like that. He just... 그러야. Just image Maya. This is Maya, Louis. Okay. It's impossible. Abi düşünün, aklım almıyor ya. Filmin 10 saniyelik karesi için, Star Wars'un 10 saniyelik karesi için adamlar buraya geliyor. Ta Amerika'dan Guatemala'ya geliyor. Bu yolları geçiyor, tırmanıyor falan. 10 saniye burada çekip gidiyor. Yani hakikaten it's impossible yani. Impossible. They are more big traveler than us. True. Film için ya. Yani o kadar uzay aracı falan yapıyorum. Şopla mopla bir şeyler yapıştır öyle geç. Niye buralara kadar geliyorsun? İlginçtir ya. Ya işte düşün, o zamanlardan bu filmler nasıl efsane olmuş. Hesap et ya. Adamlar geziyor, çekiyor. Şimdiki filmlere var. Hep sana yeşil kıyafet giyiyorlar, uçuyorlar falan. Saçma sapan şeyler. Eskiden gerçekmiş yani. Böyleymiş. Yani $20 verdik, pahalı mal dedik, ancak şu an gerçekten değdiğini düşünüyorum. Ki yani böyle yerlerde, bir de mesela Kamboçya'da Angkor Wat vardı, işte $70-80 falan da, orası da 2-3 gün gezilecek bir yer, koca şehir. Aynı şekilde Myanmar Bagan var, 8000 tane tapınak var orada, Budist tapınağı. Orası da $40-50 bir şeydi galiba. Yani Güney Asya'ya göre Latin Amerika'da bu tür Maya şehri gayet uygun. Yani $20, $15. Yani yerlilere $3 abi, burayı $3 sokuyor yerlileri yani. Gerçi Bagan'da falan da yerlileri sokuyorlar $3. Hatta beleşe sokuyorlardı, dua ediyorlardı. Aslında Meksika'daki Maya ruin çok gördüm ve çok sıkıldım Maya ruin yüzünden. Bu sebeple burası da I don't have plan to come to the Tikal, ama burası da en güzel Maya ruin. Burası da Çinçaysa tulum çöp hepsi çöp. Ama burası da efsane. Hak veriyorum, burası gerçekten güzel, gerçekten. Hani Guatemala'ya gelirseniz %100 gelmeniz gereken yer burası abi. Bir volkanlar için gelin, şu patlayan volkanlar. Bir de bu. Başka bir şey de var mı bilmiyorum. En güzel yer. Yemin ediyorum Darth Vader geldi. maymun. Bu aynen Darth Vader değil, bu şey burada. Böğüren bir maymun sesi ya, o böğürüyor. Ama lan sesi buradan mı çıkardılar acaba, Darth Vader'ın sesini? Abi burası da kayıp dünya dedikleri Mundo bölgesi. Ağaca bakar mısınız ya? Milyon yıllık ağaç düşmüş. Kayıp demelerinin sebebi anlattığım olay. Böyle bildiğin ormanın içinde kalıyor piramit. İşte burayı yavaştan restore edip çıkarıyorlar ortaya. Burası böyle bir bölge. Bak şuradan anlayabilirsin. Piramidin yarısı hala toprak altında. Yarısını açmışlar. Böyle duruyor. Ve burası da Mundo, kayıp şehir. Bak şu piramit de efsane büyük. Şurası da büyük. Ve burada eskiden şehrin kralı jaguar derisi giyiyormuş abi. Onun karınca şu hareket edeyim ben. Kral jaguar derisinden, bildiğin jaguar yani panter, böyle kaplan, jaguar falan var ya. O jaguarın derisinden yapılmış bir kıyafet giyiyormuş insanlara, kraliyetini göstermek için. Yalnızca kral giyebiliyormuş o dönem. Buranın kralı da
Büyük ihtimalle tapınakların içerisinde falan bulundu öyle şeyler. Buralın kralı da jaguar derisiyle kıyafet yaptırıp giyiyormuş zamanında. Şu tapınağa bakar mısın ya? Yani şunun üstüne çıkıyor sana. I think they climb here. Ha, burası da Piramit 5'in manzarası. Şöyle yine orman manzarası. Star Wars çekimi şu tarafta kalıyor. İlk gösterdiğim yer şurası, en yüksek piramidin olduğu yer. Oradan çektik Star Wars şeyini. Burada bir dizayn da var ya. Adamlar tasarlamış. Şöyle bir kat kat yapmışlar. Çıkıntı vermişler. Sonra bir içine girmişler. Bir daha böyle katman katman. Şu alt tarafındaki boşluk da ondan ötürü dedim. Abi bu niye boşluk falan? Yani şunun katmanın devamı. Belki de bu böyle gidiyor aşağıda. Abi şu gördüğünüz bütün meydanların ortasında bulunan bir alan. O zamanlar ateş yakıyorlar böyle kocaman. Bir işte toprak olmasın diye taş yapmışlar. Ateş yakıyorlar kocaman. Etrafına da diziliyorlar. İşte o şeyleri falan. Ayahuasca falan çekiyorlar böyle pipodan. Hape hape. Koko çekiyorlar yani etrafında. Sonra işte böyle trans alemlerine falan geçiyorlar şeyleri. Ne derler? Astral seyahat mi diyeyim? Ne diyeyim? Böyle öteki dünyaya falan geçtiklerini düşünüyorlar. Tabii o dönemler din min yok. Adam hani bir ormandan bitki bulmuş, yakmış, kurutmuş, bekletmiş, bir çekmiş. Kafa bir dünya. Diyor ki Tanrı bana geliyor diyor yani. Benim de Brezilya'da videom var. Ayahuasca. İçecek, kaynatıp içiyorsun. Uçuyorsun yani. Öyle bir şey yok. Ama bildiğin bana sorarsan uyuşturucu. Ancak buraya ve buraya gelen bazı turistlere sorarsanız gerçekten Tanrı ile iletişim falan diyorlar. Ben çok inanmıyorum. Geçmişten kalan, kafanızda böyle hafızanızdan gelen anılar falan belirip gidiyor farklı farklı renkler. Burada o dönem işte seremoni artık neyse insanların ibadet şekli. Yani şurayı görüyorsunuz. Şu yandakinin kopyası bildiğin. Şurada da ortada bir şey var. Ancak gömülmüş yani böyle. Şurasını açmışlar. Bu tarz bir şey. İçeride büyük ihtimalle önemli bir şey var. Yağmur girmesin diye orayı şey yapmışlar. Little monkey. Little monkey. Burası da tapınak. Buraya da kuzey bölgesi diyorlar. Ne olduğunu bilmiyorum bu hayvanın. Yakınlarda ama yani şu tapınağın tepesine çıksan görürsün ya. Bu nedir bilmiyorum ya. Let's go again before we die. Let's go. Abi piramit arkada gördüğünüz. Şunların ben direkt mezar olduğunu düşünüyorum ya. Hani mezar taşı gibi tablet bir şeyler yazmışlar. Önüne de böyle bir taş gibi bir şey koymuşlar. Burada ölenlerin veya bu piramite sahip olan insanların mezarı, aile mezarı belki de. Yine o ateş şeyi de ortada var. Etrafında döndükleri ateş. İlginç. Kültür. Yol üzerinde böyle küçük taşlar var abi. Bebek mezarı gibi ya da hayvanlar su içsin falan diye mi koy bilmiyorum. Böyle videoyu bitireyim Tikal'de. Mutlaka gelin. Uğrayın buraya. Çok güzel. Umarım beğenmişsinizdir. Bir sonraki videoda Guatemala'dan devam. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bye bye. Ben Oğuzhan Tıraş. Eğer gezi videolarımı beğendiyseniz abone olmayı unutmayın. Bu kanalda dünya üzerindeki bütün ülkeleri hep birlikte gezeceğiz.